Sıra dışı bir yetenek keşfettim. Hatta belki de 2 tane. İnternette gezerken müthiş uzun hava okuyan bir ses dinledim. Siz de dinleyin. Sonra profiline girdim. Profiline girdiğimde başka şarkılar da buldum. Bakın ne söylüyor. Herkese selamlar arkadaşlar. Biliyorsunuz yılbaşı gecesi bir ses dinledim ve o sesin şimdi yanına geldim. Azra ile beraber biraz sizle Azra'yı tanıştırayım. Ben de kendim yeni tanıyacağım. Ben Azra Şivcak, 20 yaşındayım. Azra Şivcak. 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 Evet. Ne kadar ilginç bir soyadın var Azra. Nereden geliyor bu soyad? Hiç bilmiyorum ve araştırmama rağmen bende çıkmadı hiçbir yerde. 20 yaşındayım. İstanbul Teknik Üniversitesi'nde ses eğitimi bölümü öğrencisiyim, 2. sınıfı. Harika. Nerede büyüdün? İstanbul'da büyüdüm, Sultan Gazi'de büyüdüm. Seni nasıl keşfettiğimi anlatayım mı? Bana bir kayıt gönderdi. Bu arada birkaç gün önce seni Twitter'da da gönderdiler bana. Baktım uzun hava söylüyorsun. Maraş şöyle bir girdim falan. Allah dedim orta bölümlerde böyle bir şey geçiyor sende. Bir buz gibi bir his geçiyor. Çok garip. Uzun hava okuyor dedim. Sonra aynısı Instagram'dan yılbaşı gecesi geldi. Sonra profilini gezmek istedim. Abi işte profilini gezdiğim an beni 12'den paramparça yaptın. Bir baktım ki Jessie J söylüyorsun. Mama Knows Best Way. Hadi canım dedim. Yani Mama Knows Best Way yani Jessie J tekniğiyle oradan aldığın yapıyla uzun havaya girip o keskinliği orada farklı değil aslında. İkisini garip bir şekilde birleştirmişsin. Nasıl yaptın anlat hadi ben konuşmuyorum sustum. Yani şöyle zaten ben aslında türküyle çok fazla haşır neşir değildim ya. Ben küçüklüğümden beri hep İngilizce dinliyordum. İşte Demi Lovato'yu dinlerdim mesela. Onu taklit edip duruyordum sürekli. Hala daha dinlerim. Yani hep İngilizce. Rock, işte farklı R&B'ler falan. Hep o tarz dinliyordum. O tarz şeyleri taklit etmeye çalışıyordum. Sultan Gazi'de. Evet. Ortamda tam müsaitsin yani bu rock dinlemeye. Evet. Annem de bu arada müzikle uğraşıyor. Sahne alıyor. Ama o da türkü söylüyor. Yani ondan hiç etkilenmemem çok garip. Ama evde türkü var. Türkü var. Ama ben yine de türkü o kadar söylemem, çalmam, dinlemem. Arada bir hoşuma gidiyor. Sonra nereden daldın peki? Lisedeyken ben İngilizce dil okuyordum 12. sınıfa kadar. Yeni bir hoca geldi, müzik hocası. Dedi ki böyle konservatuarla hazırlık için ders vermek istiyorum. Okulda varsa bana yönlendir demiş diğer hocamıza. O da benim ismimi vermiş ama ben gittim dedim ki ben dedim dil okuyacağım. Çünkü hep bana böyle hobi olarak aşılanmış bir şey var o müzikte. Ailen yapma mı dedi sana? Yok onlar tam tersi. Annem hep der ki lütfen müziğe başla. Müziğe başlama. Yo başla derdi. Başla diyordu. O desteklerdi ben dil isterdim. Sen dil isterdin. Evet. Hep sanki böyle müzik yaparsam bir şey ulaşamayacağım gibi geliyordu. Ondan sonra hocam şöyle dedi. Konservatuar istemiyorsun ama bir gel gör istiyorsan. Hani bir eğitimini al dedi. Ben de tamam dedim. Hani en iyi ilerleyen, en iyi yapan da bendim. Sonra bir anda değiştirdim. Fikrimi değiştirdim. İngilizceyi bıraktım. Direkt konservatuara ve 3-4 ay içinde oldu. Vay. İlkinde beceremedim çünkü solfej bilgim hiç yoktu. Ve hoca bana bir hafta önce söylemişti bunu. Tekrardan hazırlandım. Bir sene boyunca uzun hava çalıştım. Orada işte taktın. Evet. Ben sürekli dinliyorum, durduruyorum, onu yapıyorum. Yani resmen böyle kuzu gibi meyleyerek, böyle yavaşlatarak sürekli orayı yapıyorum. Tekrar yapıyorum. Peki burayı yani İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Müziği Devlet Konservatuvarı'nı bilinçli mi seçtin? Evet. Özellikle burayı, hep de sadece burayı tercih etmek istemiştim. Hep içimde vardı. Hep gizli böyle dinlerdim. Annemden gizli türkü açar dinlerdim ama herkes hep genelde beni İngilizce dinlerken işte söylerken. Peki sen evde uzun hava falan söylediğinde annen ne diyordu sana? İşte ben okula söylemeye başlayınca o çok şaşırmaya başladı. Hani gurur duymaya başladı. Yani hiçbir şekilde sen evde söylemiyor muydun uzun hava? Hiç söylemiyordum. Hiç. Ben hazırlanana kadar hiç türkü bile dinlemezdim. Bizden nasıl bir şey ya Azra? Hiç böyle bir türkü bile dinlemiyorsun. Evdekiler bilmiyor. Evet. Ama sen bir anda karar veriyorsun. Ben konservatuara gideceğim artık. Evet. Anne ben türkü söylüyorum. Ne dedi peki ilk dinlediğinde seni yani? Son bu paylaşımını Maraş duyduğunda ne diyor anne? Evde açılıyor. Annem diyor ki kim bu ya? Çok iyi duyuyor.
Ondan sonra da şaşırıyorlar. Kızın diyorlar. Hani, ne falan diyor. Şok oluyor. Hani o da tanımıyor. O beni tanımadı. Sesimi tanımadı. Zaten çok kısıkta açılmış ilk başta. Ondan sonra hep paylaşıyor, şey yapıyor. Çok şaşırıyor. Her seferinde de şaşırıyor ben söylerken. Annenin sesi sana benziyor mu? Yani türküde biraz benziyor Türküde diyebiliriz. benziyor. Evet. Benzeten oluyor. Genelde hani full İngilizce okuyan, İngilizceye yatkın kişilerin Türkiye'ye geçmesi o kadar keskin olmuyor. Yani okula girdikten sonra mı değişiyor bir şeyler? Çünkü 2. sınıfsın şu anda. Yoksa okula girdiğinde de böyle miydin? Yani ben yine kendi tarzıma göre daha gitarla böyle kendi tarzımı uyarlayarak türkü söylüyordum arada bir. Bilindik türküleri falan. Ama benim tamamıyla burada değişti. Yani her şey burada değişti. Şan hocamla, repertuar hocamla saatlerce sadece bir trili yapmak için bile uğraşıyorduk. Ya sürekli her dakika dinliyorum, mutfakta dinliyorum, yatmadan önce dinliyorum. Hep taklit etmeye çalışıyorum. Peslerim çok kötüydü. Yani diklerim tamam yapabiliyorum. İngilizceden gelen bir şeyler var. Yapabiliyorum ama peslerim çok güçsüz kalıyordu. Yani böyle bir tok ses olmuyordu hiçbir zaman. Şan dersine de hep böyle yaklaşıyordum. Zaten sesim iyi değil mi? Yani ne değiştirecek bende diyordum ama bu sene baktığım zaman o kadar ilerlemişim ki diyorum ki evet gerçekten gelişmişim. Hocam da diyor ki zaten hani gelişmesen neye yaradı bu eğitim Kesinlikle. diye. Ya kesinlikle burada değişti. Erhan Usta Hoca ve Deniz Hoca da geldiler. Ve Maraş türküsünü Erhan Hoca'dan geçmişsin değil mi Erhan Usta'dan? Gerçekten hani uzun havada dinlediğin kişinin etkisi çok büyük. Temiz bir şekilde güzel tekrarla okumaya çalışıyorsun. Çünkü genelde piyasa ağzı okuyuş sende yok. O oradan mı geliyor? Tabii. Yoksa senin kattığın bir şey var mı? Yani direkt nasıl öğrendiysem onu yansıtmaya çalışıyorum. Kendi kattığım bir şey yok genelde. Şaka gibi. Azra peki ne hedefliyorsun? 20 yaşında bir genç kız. Çok genel, çok kapsamlı bir soru oldu. Yani bak seni ilk dinleyenler ne dedi biliyor musun bana? Farkında mısın abi dedi. Selda Bağcan'ın modern hali dedi kız dedi. Benzeten oluyor bu arada gerçekten. Bir dönüşüm gerekiyor. Halk müziğinde bu dönüşüm gerekiyor. Bizde genelde klasik okuyucular var. Teknik olarak da klasik, koyu renkleri kullanan. Hani halk müziğinin klasiği vardır ya, o renkleri kullanan. Evet. Biraz da daha modern şekilde tekniği gelişmiş olup halk müziğine giren kişiler. Aslında Selda Bağcan da biraz öyle bir karakter. Onu yansıttığın zaman sanki çok daha farklı bir kuşağın ilk öncüsü gibi geliyor Azra bana. Senin arkandan da bak bir sürü kişi gelecek. Söyle ne hissediyorsun, ne hayal ediyorsun? Hadi bakalım. Ne hayal ediyorum? Kendim her zaman ya başından beri konservatuar düşünmesem bile sahnede görmek istedim. Hep yani o elime mikrofonu alıp ne bileyim yani hep kendim sahnede görmek istedim. Evet yani burada akademik olarak ilerlemek çok istiyorum ama sahnede olmam gerekiyor. Yani sesimi duyurmak istiyorum. Hep bunu hayal etmişimdir. Her tarzdan da olduğu için insanların bunu görmesini istiyorum. Allah'ım ne kadar zor bir konser ya. Hangisini söyleyeceğim? Tek bir tarzda kalmayı sevmiyorum. Ya Instagram profilini mesela şimdi ben çok merak ediyorum giren kişileri. Diyor ki Maraş söylemiş. Bir kaydırıyor. Mama best way diyor. Bu kim falan mı? Arkadaşım 2 tane karakter oluşturdu. Evet. Biri Azra, biri atıyorum başka bir isim verdi. Farklılık da budur yani. Ben bunun olması benim çok hoşuma gidiyor. Biri onu sever, biri bunu sever. Bir şekilde onları bir araya toplamak çok güzel bir şey. Bu tekniğin tam birleşimiyle alakalı hiç detaylı bir fikrin oldu mu ya? Bu ikisini birleş. Mesela uzun hava okurken farklı batıda okuduğun stilin karıştırdığını düşün. Neleri birleştirdiğini düşünüyorsun mesela? Hiç öyle bir teknik analiz yaptın mı kendine? Mesela şöyle aslında Erhan Hoca sayesinde bunu biraz düşünme fırsatım oldu. Kendisi dedi ki sen dedi bunu okurken dedi sana çok işe yarıyor dedi. Orada işte hançerelerinde çok yardımcı oluyor aslında dedi. Benziyorlar, teknikler aynı dedi. Biri daha farklı, biri daha farklı ama sen oradan zaten kapmışsın dedi. Orada ona uyarlıyorsun aslında dedi. Yani bana çok etkisi oldu İngilizceyle başlamak. Çok acayip. Ama çok daha farklı tabii. Evet, evet. İkisi farklı tabii ki ama ilginç bir şekilde o büyük açık ağızda söyleme, evet, işte parlak sesle. Evet işte o İngilizceden geldi ve halk müziğinde çok etkili oluyor. Senelerce söylemedi mi? Ağız açıklı, açın ağzınızı, açın ağzınızı. Ağzınızı açtığınız zaman işte dünya kapınıza geliyor. İşte Demi Lovato sayesinde. Demi Lovato'ya buradan sevgilerimi iletiyorum gerçekten. Muhabbet edelim, hem bir şeyler çalalım, söyleyelim, gene muhabbet edelim. Yani senden bir şeyler öğrenelim. Onun için geldim. Ben seni hem tanıyayım hem senden bir şey öğreneyim. Dünyanın en güzel bedava dersi. Buyurun. Kolay gelsin. Buyurun. Harika. Müthiş bir yetenek var. İsminiz neydi? Cem Kılınç. Cem sen okulda... Ses eğitim bölümünde öğrendim. Sen de mi ses eğitimdesin? Aynı sınıf arkadaşıyız evet. Dünyanın en güzel şeyi ya. Bizim dönemimizde de konservatuarda da hani biz de okurken çok güzel hem şarkı söyleyen hem müzik yapan, enstrüman da çalabilen çok arkadaşımız vardı. Büyük kısmet. Hep şöyle bir şey var ya, alaylı olmak.
Bir de okullu olmak. Ya hocam öyle bir noktaya geldi ki iş. Ya okullu olmaya gerek yok. Alaylı olmak yetiyor. Yetmediğini görebilirsiniz işte. Böyle bir çevreniz olmaz. Böyle hocalarınız olmaz. Yeteneğiniz olabilir ama yeteneğinizi geliştirme şansınız olmaz. Yeteneğini kullanmadık, geliştirmedikten sonra da övülecek bir şey kazanmıyorsun. Övülmek istiyorsan yer burası. Hadi sizdeyiz. Çok güzel ya. Ah çekip halime eylerim feryat, eylerim feryat. İlaç olur bu efkara diyen yok.
Siz peki karşılaştığınızda Altay'la ne hissettiniz? Hem bunu hem bunu yapıyorsunuz. Güzel olmadığını bile düşündü. Hani çok halk müziği mi söyleyecek? Evet Azra. Ya aslında Azra ile alakalı ilginç olan şu gelişimi, yani geçtiğimiz bir yıldan bugüne şu an 2. sınıf öğrencisiyiz biz. Türkiye hakkında gırtlağı da o kadar gelişti ki hançereleri o Türkiye ağzının, Türkiye yapısını o kadar güzel vermeye başladı ki inanıyorum ya buraya geldiyse bir yılda önümüzdeki 3 yılda 4 yılda nereye geleceğini ben de Türkiye ile alakalı tahmin bile edemiyorum. Burası zaten Vatayeli'nin ayrıca efsane. Vallahi güzel. Başka bir şey yapmak ister misiniz? Bir şey Yani yapamam. Türkiye dışında da bitirelim. Türkiye dışında. O zaman tek söylemem gerekir. Eşlik edemez. Tek sesli. Tek Ama sesli. ne söylesem? Ne söylersin? Don't need permission, my decision to test my limits. Cause it's my business, God is my witness. So boy, I finish. Don't need no hold up, taking control of this kind of moment. I'm not loaded, completely focused. My mind is open. Oh, let your guys skin to skin. Oh my God, don't you stop. Boy. Something about you makes me feel like a dangerous woman. Something about you makes me wanna do things that I shouldn't. Something about I just wanna be like that. Beggars on the need like that. You know how I feel it inside. I just wanna be like that. Beggars on the need like that. You know how I feel it inside. Something about feel like a dangerous woman. Something about you. Wanna do things that I shouldn't, baby. Something about beggars on the need like that. You know how I feel it inside. I just wanna be like that. Beggars on the need like that. You know how I'm feeling inside. Something about you. Çok güzel. Bombaşka bir şey çıktı içinden. Yani farkındaysanız zaten bunu çok daha rahat söyledim. Orada böyle çok odaklanıyorum falan. Mükemmel olmalı falan diye. Ama bunda çok zaten alıştığım için bir tık daha rahat söyleyebilirim. Orada hatta kendini biraz şey bile çekiyorsun bile Evet. yani. Hani kontrol etmeye çalışıyorsun. Burada ne kadar salarsan bir anda volümü 2'ye katladın çünkü. Böyle bir şeyin ardına ne türkü söylersin mesela? Çünkü. Var mı? Var. Hadi patlatın o zaman. Hayda. Açın ey ömrümün varı, aman balı sabah olmadan ben yandım. Asbahçenin gonca gülü, aman sararıp da solmadan ben yandım. Eşim eşim gel gel, uğrum uğrum gel gel, can yoldaşım. Eşim eşim gel gel, uğrum uğrum gel gel, can yoldaşım. Harikasınız ya. Bu ikisini karıştırmayla ilgili hiçbir şey düşündünüz mü? Ne demek istiyorum? Yani karıştırma, bu ikisi nasıl karışır yani sonuçta ama. Mesela bunu bir konser formatı olarak düşünün. Bu müziği hiç Türkçe müzik dinlememiş, hiç halk müziği bilmeyen yabancılara yaptığınızı düşünün mesela. Atıyorum çok güzel bir İngilizce şarkı planlıyorsunuz, ardına bir yandan bir türküyle bağlıyorsunuz, oradan başka bir şeye geçiyorsunuz. Çok etkileyici olmaz mı? Evet. Benim işte istediğim şey bu zaten. Çünkü zaten her tarz olduğu için beni Biraz dinlemek daha isteyen kişiler
bu tarz hani böyle çünkü fazla yok böyle hani çok ilginç olur her iki tarzı da olması ve ben bunları birleştirmek istiyorum zaten. Güzel. İstediğim şey de bu ama henüz Nasıl olur bilmiyorsun oturtamadım. sadece. Evet. Her şey olabilir. Belki K-pop biri söylersin. Ben dinliyordum zaten. Haydi Söylüyordum. Twice yani. Ben BTS'ciydim. Daha yeni gömdüm ben yine. Daha yeni gömdüm. Gerçekten her şeyle de oynamışlar yani. Öyle değil mi? Evet. O, evet. söyle Azra bir daha söyle. Bir Çok army önemli. olarak. Bir army olarak. Bir army olarak tam çıplak sesle bir konser kaydı yok. O Yok. yüzden Yok. haklı. O yüzden kızmayın. Süper. Armilere de buradan çok selam. Finali senle yapacağız. 2025'e senle girdik. 2025'e senle devam edeceğiz. İsmim Cem Kılınç. Aslen Tokat Turhallıyım ben de. Küçük yaşlardan beri bağlamaya heves ettim. Çok güzel çalıyorsun. Evet. Kendimce çalıyorum ama daha çok ses eğitimi alanında Türk halk müziği solisti olarak ilerlemek istiyorum. Türk halk müziği yapmak istiyorum. İnşallah. Ne kadar güzel. Konservatuarda, Türk Müziği Konservatuarı'nda 2. sınıf öğrencisiyim. İkinci sınıftasın sen de. Evet. Çok şanslısınız ya. Hepiniz de çok şanslısınız. Böyle güzel sesler bir arada hepiniz birbirinizi duyarak geliştiriyorsunuz. Başarılar diliyorum sana da. Teşekkür ederiz. Evlerinde bir ipekten halı var, halı var. Evlerinde bir ipekten halı var, halı var. Şeker yemiş dudağında balı var, anam balı var. Şeker yemiş dudağında balı var, anam balı var. Ben de bildim bir vefasız yarim var, yarim var. Ben de bildim bir vefasız yarim var, yarim var. Ayıp derler kendi düşen ağlamaz, anam ağlamaz. Ak üstüne kareleri bağlamaz, anam bağlamaz. Ayıp derler kendi düşen ağlamaz, anam ağlamaz. Ak üstüne kareleri bağlamaz, anam bağlamaz. Ay maşallah, sesinize sağlık. Sevgili arkadaşlar, çocukların dersi var. Saatlerce konuşamam yani, bizde de bir yere kadar. Yolları açık olsun. Gerçekten çok başarılılar, çok yetenekliler. Müzik okumak, müzikle olmak böyle bir şey. Hem terbiyeniz ya o bambaşka bir şey ya. Konservatuar terbiyesi gerçekten bambaşka bir şey. İzleyen herkese sevgi selamlar gençlerden. Bye bye.